Merhabalar. Tuning nasıl yapılır video serisinin ikinci videosuyla devam ediyorum. İlk videoda Stage 1 hakkında genel bilgi vermiştim. Bu video ile beraber de Stage 1 hazırlamaya başlayacağız. Eğer bir önceki videoyu seyretmediyseniz mantığı anlamanız açısından izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Programı açarak başlayalım. Herhangi bir araca Stage 1 hazırlamadan önce motor hakkında teknik detaylarını bilmeniz gerekir. Hatta diğer firmaların Stage 1 için hazırladığı artış miktarlarını da araştırmalısınız. Stage 1 hazırlayacağımız bu dosya daha önceki videolarda da kullandığımız Audi A4 1.9 TDI 130 beygirlik aracın yazılımı. İnternette bu motorun teknik detaylarını incelerseniz 1900 devir ile 2500 devir arasında maksimum torku aldığını ve 4000 devirde maksimum gücü aldığını görebilirsiniz. Stage 1 için artış miktarları firmadan firmaya göre değişiklik gösterir. Güvendiğiniz firmaların artış miktarlarını inceleyerek kendi sınırlarınızı belirleyebilirsiniz. Bu araç için güvenli limitler %25 tork ve %30 da güç artışı olacaktır. Dosyayı hazırlarken bu artış miktarlarına göre hareket edeceğiz. Driver Wish ve tork haritasını açarak anlatmaya başlayalım. Daha önce de söylediğim gibi 1900 ile 2500 devir arasında maksimum torku aldığımız alan ve internet araştırmalarımızda da buradaki artış miktarının %25 olmasına karar vermiştik. Orijinal değerden yüzdesel olarak 25 arttırıyorum. %25 arttı. Zaten biz daha önceki videolarda da 70 mg maksimum yakıtımızı belirlemiştik Driver Wish haritasından. Ve %25 arttığımızda da maksimum yakıtımız 70 mg oldu. Şimdi sırada maksimum güç alanı var. Maksimum gücün de %30 artacağını belirlemiştik. %30 orijinal değerden arttırdım. Yüzdesel olarak kontrol ediyorum. %25 tork alanımızı arttırdık. Güç alanımızı da %30 arttırdık. Bu aradaki değerleri de bunlara uyumlu bir şekilde arttıracağım. İster 26, 27, 28 diye gidebilirim. İstersem hepsini %30 yapabilirim. Ya da ortalama alarak gidebilirim. %27, %28. Burasını da %29 arttırıyorum veya 30 arttırabilirim. 4000 devirden sonrasını artık yavaş yavaş azaltmam gerekiyor. O yüzden 4250 devri %20, 4500 devri %10, 4800 devri de orijinal bırakabilirim veya %5 arttırabilirim. Maksimum tork alanımızdan önceki devirlerde de çok fazla artış olmadan kademeli olarak azaltacağız. Çünkü düşük devirlerde artışı çok fazla yaparsak şanzımana çok fazla yük bindirmiş oluruz. Ayrıca turbonun tam çalışmaya başlayacağı devirler olacağı için havayı yetersiz almasın diye o yüzden kademeli olarak yavaşça azaltacağım, arttıracağım. %20 arttırdım. 1750 devri. 1500 devri %10 arttırıyorum. 1250 devri de %5 arttıracağım. Yüzdesel olarak kontrol edersek %5 ile başlıyor. Maksimum tork alanında %25 artıyor. Sonra maksimum güç alanında %30 artıyor. Sonra yavaş yavaş artışımız azalıyor. Ama sonuç olarak bütün haritada artışlarımız yapmış olduk. Artışımızı yapmış olduk. Yeni yakıtımız 70 mg. Şimdi buna göre Driver Wish haritasını düzenlememiz gerekiyor. Burada önemli olan ana tork haritasındaki limitleri Driver Wish haritasını karşılayıp karşılayamadığını görmemiz. Maksimum güç ve torku %100 gaz pedalında alıyoruz. Burada kontrol edeceğiz. Tork haritasındaki değerleri isteyebiliyor mu diye. 1500 devre bakalım. 1500 devirde 70 istiyor. Burada 52 ile limitliyor.
Burada sorunumuz yok. 2000 devre bakalım. 70 miligram istiyor. 68 ile limitliyor. Yani burada da sorun yok. Yani buradaki değerlerden daha fazla olmalı. Buraya 80 yazmamız bir anlam ifade etmiyor. Çünkü tork haritamız limitleyecek. Burada eğer 60 yazıyor olsaydı hepsinde tork haritamızdaki yeni tork değerimize göre burayı arttırmamız gerekecekti. Ama şu an buradaki istenen değer buradan daha fazla olduğu için, tork haritasından daha fazla olduğu için herhangi bir artış yapmamıza gerek kalmayacak %100 gaz pedalında. Diğer devirleri de kontrol edelim. 3000 devirde 67 istiyor. 3000 devirde tork haritamız 65 ile limitliyor. Bir de 5000 devre bakalım. 5000 devirde zaten 30'larda olacak. 60 istiyor. Yani bizim %100 gaz pedalı sütunumuzda tork haritasından daha düşük bir değer yok. O yüzden %100 gaz pedalı sütununu değiştirmemize gerek de yok. Bu her araçta bu şekilde olmuyor. Düşük kalabilir. Tork haritasında yaptığımız değerleri buraya girmemiz gerekir. Ama bu versiyon için buna gerek kalmadı. Diğer bölümleri değiştirebiliriz veya bu şekilde kalabilir. Araç sahibi sadece maksimum güç ve torku almak istiyorsa zaten %100 gaz pedalında artık yeni maksimum güç ve torku alabilecek. Ama genelde seyir halindeyken bizim kullandığımız alan bu alan olduğu için, yani kimse sürekli %100 gaz pedalına basmayacağı için, şu alanı kullanacağı için gaz pedal tepkimesini arttıran cihazların yaptığı işlemi bu alanda yapabiliriz. Bu tamamen tercih meselesi. Bu alanı değiştirerek gaz pedal tepkimesini arttırabiliriz. Bu nedenle düşük gaz pedal yüzdelerinde artış miktarını hissedebilmek için, daha doğrusu gaz tepkimesini arttırabilmek için bu alanı bir miktar arttırabiliriz. 1100 devire dokunmayacağım. 1200 devirden başlayacağım arttırmaya. Çok fazla düşük alana da dokunmayacağım. Yani yüzdelere de dokunmayacağım. Bu alanı seçerek arttırmaya başlayabilirim. %5 arttırdım. 1500 devri seçerek %10 arttırıyorum. 2000 ile 2500 devir arasında %15 arttırarak tamamlayabiliriz. Bu alanı da %10 arttırabilirim. Yani bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Baktığınız zaman burada %5'lik artış yakıt cinsinden 0,66 miligrama denk geldi. Burayı daha fazla arttırabilirsiniz. Bu tamamen arabanın gücünü değiştirmiyor. Sadece gaz tepkimesini arttırarak güçlenmiş hissettiriyor düşük gaz pedallarında. Bizim zaten Stage 1'de asıl amacımız bu alanda maksimum güç ve torku alabilmek. O yüzden burası biraz kişisel yoruma kalıyor. İstediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Çok fazla geçişlerde sorun yaratmamak şartıyla burayı bir miktar daha arttırarak keyifli bir sürüş sağlayabilirsiniz. Bu haritalarla işimizi bitirmeden önce tork haritasında en düşük atmosfer basıncında, yani 600 milibarda tork artışlarını istemediğim için orijinal değere çevirmek olacak. Orijinale çeviriyorum. Yani atmosfer basıncı bu kadar düşerse yüzdesel olarak artmasın. Araba orijinal değerinde neyse onu versin. Bir de driver wish haritasına baktığım zaman burada 68, 66, 62, 59, 63'e çıkıyor. Yakın değerler olduğu için sorun yaratmasa da yine de burayı düzenleyebilirim. 66, 65, 64 şeklinde düzenli olarak gitmesini sağlayabilirim. Kontrol ettiğim zaman bu iki haritada da şu an sorunum kalmadı. Düşük atmosfer basıncında
orijinal değere döndüm. 800 milibar ve 1000 milibarda yüzdesel olarak artışlarımı yaptım. Bu iki haritayla işimiz bitti. Sırada turbo haritası ve diğer limitleyici haritalar var. Ama video süresinin çok uzun olmasını istemediğim için burada keseceğim. Bir sonraki videoda turbo haritasıyla devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.